Kütüphanenizdeki yüzlerce oyunun, yıllardır biriktirdiğiniz başarımların ve harcadığınız binlerce liranın bir sabah uyandığınızda sadece birer hayalet dosyaya dönüştüğünü hayal edin. Bu bir korku filmi senaryosu değil. Şu an Türkiye'de oyun dünyasının tam eşiğinde durduğu o büyük kriz. Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox, Roblox, zaten Roblox kapalı biliyorsunuz. Hepsi büyük bir yol ayrımında abi. Yani ya bu şartları kabul edecekleri, benim anladığım bu yasalardan dolayı. Tamam. Ya da kapanmayı göze alacaklar ya da %90 bant daraltma diyorlar. Zaten bu da kapatma gibi bir şey oluyor. Bir anlamı yok. Benim tahminim, söyleyeyim, Steam gibi platformlar bu ülkede durmaz. Niye? Yani ben yasayı okudum. Söyleyeyim bak, hepimiz GTA 6'yı bekliyoruz değil mi? Reklam yapmak istemiyorum burada ama gerçi bir reklam yapmış gibi de oluyoruz. Neyse, GTA 6'yı bekliyoruz değil mi? Mümkün değil GTA 6'yı bu benim okuduğum şeylerden bunların geçirmesi mümkün değil yani. Oyunda her şey var abi. Yani direkt çekilir yani. GTA 6 gibi oyunları bu ülkeye sunamayacaksa bir platform yaşamaz ki. Devam edelim. Olayın merkezi yani dijital oyun içerik ve hizmetlerin düzenlemesi var. Yani anlattığım gibi Türkiye'de resmi bir temsilcilik açma zorunluluğu abi. Açmaları lazım diyor ama benim bildiğim sadece Almanya'da Steam'in temsilciliği var, başka yok. Buraya da açacağını sanmıyorum yani. %90 oranında kesecek, zaten onu ben söylemiştim. %50 bile olsa abi, sen orada internet üzerinden oynadığın için zaten oynayamazsın. Düşünsene, %50 daralttığı zaman senin zaten Türkiye'de internetimiz çok kötü. Yani kusura bakmayın öyle. Yani adamlar 9 pingle girerken ben burada 50 pingle giriyorum. Yani zaten orada bir problemimiz var. Şimdi yavaşlatırsa o 100 pinge çıkar, zaten oynayamazsın yani. Mümkün değil oynaman. Hani izin verseler de oynayamazsın orada. Bant daraltma olduğu zaman %50 oyuna girersen büyük ihtimal ama o gene oynayamazsın yani. Bakalım başka neler varmış. Ben bazılarını okudum da bazılarını hatırlamıyorum. İlk aşamada para cezası da, ama ben bu platformların çoğunun kalacağını düşünmüyorum. Reklam yasağı falan filan. Yaş derecelendirme. Bu var zaten abi ya. Ben anlamıyorum bak bunu. Yani Steam'e girerken zaten yaş giriyorsun. Epic'te de öyle. Yaş zaten var. Oyunların altında zaten mesela hep sağ altında ya da sol altında dikkat ederseniz 13, 15, 17, 20 yazar bunlar. Siz bilirsiniz, bunları görmüş olmanız gerekiyor. Yani hatta varsa örnek diyeceğim de dur bakalım. Mesela şu mağaza sayfasına gittim mesela. Zaten var yani bak. Örneğin bak. Zaten var yani, hani o yaş şeyi var. Ama onun için de aileler dikkat edecek abi ona. Şimdi ona yapabileceğimiz, orada adamların da yapabileceği bir şey yok. Ona biraz ailesi dikkat edecek yani. İnternet üzerinde girmek istemediğin yere giremezsin abi. Onu söyleyeyim. Yani sen ne yazarsan oraya girersin. Ya da oyunun içinde de dahil. Mesela Witcher'da 3 tane seçenek veriyor. Sen o kötü tarafa gitmek istersen sen gidiyorsun zaten. Neyse, ben fazla uzatmayacağım dedim. Gene uzattım ama ya, abi oyuncular olarak sinirliyiz yani. Öyle olmaması gerekiyordu. Türkiye sınırı içerisinde sunucular... Bak bu aslında var ya, güzel bir şey olabilir aslında. Server barındırılması daha iyi olabilir ama ya iyi yönleri de olabilir ama yani bizim, düşünün, bizde bir şey çıkıyor abi. Şimdi ben yarın bir gün büyük ihtimalle bunun dediği gibi GTA 6'yı hepimiz bekliyoruz. Oynayamayabiliriz yani 3-5 sene sonra. Tomb Raider çıkacak. Yani her şeye bir kulp bulup da mesela Tomb Raider'da bir sürü şey var. Koca yılların Tomb Raider'ı senin dediğin şeye göre oyunu değiştirmez yani. Mümkün değil değiştirmez. Resident Evil keza öyle. 24 saat içinde içerik çıkarma. Bak işte bu benim demek istediğim. Sakıncalı bulunan, bak. Bizimkiler çok ortalı yasa çıkarıyor. Sakıncalı. Oyun, mod ya da kullanıcı. Şimdi sakıncalı dediğin ne senin? Mesela orada bir karakterin hafif bir öpüşmesi mi? Silahla birini vurması mı? Ve Valorant'ta da adam öldürüyoruz mesela. O da mı dahil? Onu ben işte çok, hani bari sakıncalı derken bunu açmaları lazım. Yasa yapıyorlar ama yaptıkları yasa böyle kalıyor yani. Bunu çok genel bir tanım. Bütün oyunları sakıncalı diye iptal edebilirsiniz. Al, ben örnek vereyim kanka. Düşün işte bu kadar oyun. Tamam, Need for Speed hadi neyse. Batman'i oynayamazsın öyle yaparsan. Witcher zaten yarısından çoğu sakıncalı olarak geçer. Ben eminim. Oynatmazlar zaten, bak. Para verip aldığımız oyunları oynayamayız yani. Tamam mı? Öyle bir şey var. Counter zaten vuruyorsun falan filan, sıkıntı olabilir. Bak sayıyorum, bak buraya bak. Sea of Thieves gibi oyunlar pek bir şey olmaz. Ha bak, hırsızlık var derler. Payday zaten giremezsin. Yani mümkün değil, Payday tarzı oyunları giremezsin. Daha bir sürü oyun sayarım da tekrar saymama gerek yok. Siz bunları biliyorsunuz yani. Yani başka ne var? Bayağı da oyun varmış lan bende. Neyse, hepsine bakamayacağım şimdi.
Ben o kadar oyun aldığımı bilmiyordum. Bak işte o mesela onlarda var. Bak burada kanka, tamam mı? Burada da kütüphanemize bak. Burası. Bak bunları biz hep aldık. Biz bunları para ödedik. Burası komple. Bunların hepsine de ödedin. Ne olacak bunlar yarın bir gün? Adamlar diyecek sen bir güncelleme gelecek, sen güncelleyemeyeceksin. Ne oldu? Çöp. Verdiğin bir de zaten oyunlar pahalı. Verdiğin binlerce lira çöpe gidecek. Bu kadar basit bir şey yani. Çok da zor. Ha, bak zaten Roblox var. Bunun yanında sadece Roblox değil kanka. Discord'da biz bunlara dedik 3-5 gün sonra açılır, ne olacak dedik, işte tepkini sağlam vermeyince böyle oluyor abi. Ha bak, bu da kapandı. Ha yani tamam, hani var ama içeride her platformda var abi. Düşün işte, Valorant diyorsun, masum bir oyun gibi görünüyor değil mi? Valorant'ın chatine bak. O chatte konuşulanların yarısını görsünler, duysunlar. Oyun iptal. Valorant'a daha giremezsiniz. Yani bu sakıncalı, nerede o? Buradaki sakıncalı kelimesi ona bağlı işte. Yani sakıncalı, yani şimdi chatleri bilirsiniz. Valorant, GC gibi tarz oyunlarda Apex'te falan bile yapıyorlar yani, neyse. O chatlerde edilen küfürler, bilmem neler, muhabbetler çok sıkıntılı. O yüzden onlar bile problem olabilir. Hele LoL falan yani hak getire, yani onları saymıyorum bile. Yani oynamadığım oyun tarzını saymadığım için yani ben biraz kendime göre bakıyorum. Neyse. Abi zaten ben anlamıyorum. Zaten biz bak, skin, DLC, oyuncu para kesiliyor zaten. Biz bunun KDV'sini falan ödüyoruz. Ben bunu gördüm. Alırken de ödüyoruz. Bazı platformda skin alıp satarken de ödüyorsun. Acayip para kaldırıyorlar aslında bu işten. Ben onu anlamadım yani. Ya kızgınız işte, bu aynı şey geldi. Dur. Tamam. Özetle durum bu. Yani zaten ben bunu biliyorsunuz. Yani bunları şeyden oluşturdum. Biraz video çekerken daha basit anlatım yapayım diye. Bir yapay zeka programından oluşturdum bu bölümü. İşte böyle yani. Normalde zaten ben bu tarz videolar yapmıyorum ama bu sefer çizgiyi aşıladı yani biraz. Yani umarım yani bunun önüne geçen birileri olur. Bu ne abi, böyle bir şey mi olur? Ha, işten geliyorsun eve. Abi bir oyunun var la. Yani dışarı zaten tehlikeli. Aa, bilmiyorum, sinirli. Bütün oyuncular olarak aşırı sinirlendik yani buna. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. Yani mantıklı olsa neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi doğru tepkinizi koyamazsak olmaz. Şu anda yasa geçmedi. Geçme süresinde bütün oyuncular olarak Türkiye'nin bilmem kaç milyon oyuncusu var. Oyunuma dokunmasınlar yani. Onu demek istiyorum. Neyse arkadaşlar, videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir tepki videosu diyebilirsiniz. Kameram yok ama şu anlık kameram yok. İleride olabilir. Ama yani ben daha şeyi bekliyordum. Biraz da pasifiz biz bu konularda. O yüzden oluyor. Yani tamam, küçük yaştaki çocukların bazı oyunlara girmesini bir şekilde engelleyebilir. Zaten platformların dediğim gibi ebeveyn kontrolü var hepsinde yani. Çoğunda bak, Xbox'ta da, Steam'de de, ne bileyim TikTok'ta bile abi o ebeveyn koruması var. Ha, sen ailesi olarak götürür de alır tableti çocuğun eline, telefonu eline verirsen, al sen buna gir, bilgisayarı verir de çekilir gidersen rahat edeyim diye. O zaman çocuk istediği yere girer. O da aslında platformların hatası değil. Platform diyor ki ben diyor buraya diyor aile koruma bilmem neyi koydum diyor. Sen diyor buraya istediğini yapabilirsin. Ya ailesi yapmıyorsa platformun suçu ne? Evine girip onu sen düzenleyecek hali yok. Teker teker herkesin. Milyonluk platformlar bunlar yani. Uzattım. Yine de abone olmayı unutmayın. Benim takipçim biraz az. Artmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tepkimizi koymalıyız diyelim ve etiketlerimizi unutmayalım.